Selamlar trader ve trader adayları. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur ve umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Çünkü bu dersimizde öğrenime tamamen açık bir psikoloji ve tüm dikkatinizin bende olmasını istiyorum. Neden mi? Çünkü artık bu dersimizde hesaplamalara giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aranızdan öfleyip püfleyenler olabilir ya da Cem kardeşim benim zaten matematiğim kötüdür diyenleriniz olabilir. Tabii ki bu arkadaşlarımızla düşünerek anlatacağımı kesinlikle unutmayın. Olabildiğince teknik ifadelerden kaçmaya çalışacağım ve olabildiğince basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Ve artık o kadar anlayacaksınız ki 3-5 yıldır bu sektörün içinde olan arkadaşlarınızla bile hava atacak konuma geleceksiniz. Çünkü arkadaşlar ben sektördeki çoğu insanın bu piyasada yani 5 yıldır işlem yapmış olsalar bile bu hesaplamaları tam beceremediklerine şahit oluyorum. Piyasada çok bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Sadece bu hesaplamalarla bile birçok kişinin önüne geçeceğinizi umuyorum. Hadi o zaman birlikte Ceyhun'dan söylemesi farkıyla pip hesabı, lot hesabı ve kaldıraç oranlarımıza bakarak ortaya karışık bir yükleme yapmaya çalışalım. Arkadaşlar burada hesaplamalara geçmeden önce sizlere önemli bir hatırlatma yapmam gerekecek. Bizim ülkemizde Forex piyasasını Sermaye Piyasası Kurulu denetler. Yani kısacası SPK'dır. Burada asıl değineceğimiz konu şudur. Ben burada sizlere hesaplamaları yaparken 100 kaldıraca göre anlatacağım arkadaşlar. Genelde Forex piyasasında 100 kaldıraç kullanılır. Özellikle de scalping yapacaksanız. Ama SPK'nın son yapmış olduğu düzenlemede artık Forex sisteminde 100 kaldıraca izin verilmemektedir. Şu anda ise ülkemizde Forex'in 2 tane önemli koşulu vardır. Bunlardan biri Forex yapacak insanların en az 50.000 TL ile bu işe başlamaları gerektiğidir. İkinci koşulumuz ise en fazla 10 kaldıraca göre işlem yapmaları gerektiğidir. Eğer bu koşulları kabul ederseniz Türkiye'mizde SPK onaylı aracı kurumları tercih edebilirsiniz. Bu konuya zaten aracı kurum seçim dersimizde ayrıntılı değineceğim. Şimdilik burayı hızlıca geçiyorum. Ülkemizde çoğu insana 10 kaldıraç az gelmektedir ve 50.000 TL sermaye ise çok gelmektedir. Bu şu anki yönetmeliğe göre geçerlidir ama siz bu videoyu izlediğiniz tarihteki yönetmeliğe tekrar göz atabilirsiniz. Bu koşullardan dolayı çoğu insan yurt dışı bir aracı kurumla çalışmak ister. Yurt dışı aracı kurumlarda ortalama 1000 kaldıraca kadar izin verilmektedir ve minimum yatırım tutarı da ortalama 100 dolardır arkadaşlar. Tabii ki aracı kurum meselesi çok önemlidir. Dediğim gibi bu konuya aracı kurum nasıl seçilir dersinde yer vereceğim, merak etmeyin. Bundan dolayı da sizlere örneklerini hem 100 kaldıraca göre hem de 10 kaldıraca göre anlatmaya çalışacağım. Kısaca kaldıracın öneminden de bahsetmek isterim. Kaldıraç ana paranızın seçtiğiniz kaldıraç oranıyla çarpılarak işlem yapmanızı sağlar. Mesela en düşük birimden yola çıkacak olursak 100 dolarınız var ve siz 100 kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz diyelim. 100 dolar çarpı kaldıraç oranınız yani 100 dersek eşittir 10.000 dolar çıkar. Aslında siz kaldıracınızla birlikte 10.000 dolarınız varmış gibi işlem yapıyorsunuz demektir. Tabii ki burada oh ne güzel diyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar işin mantığını anlattıkça kaldıraç oranınızla riskinizin de ne kadar büyüdüğünü anlayacaksınız. Bu konuya eğitimin sonlarında ayrıntılı değineceğim. Şimdi birlikte PIP konusuna ve kar hesaplamalarına bir giriş yapalım. Burası bizim MetaTrader 5 uygulamasında fiyatlar sekmesinin olduğu yer. Şimdi ben size burada en çok kullanılan iki işlem çifti üzerinden PIP hesaplama sistemini anlatayım. Burada gördüğünüz ilk paritemiz Euro dolar paritesidir. İşlem çiftlerinde soldaki 3 harf alınan para birimini gösterir. Sağdaki 3 harf ise alan para birimini gösterir. Yani biz burada dolarla euro alıyoruz demektir arkadaşlar. Burada gördüğümüz alış değeri de biz bu pariteyi almak istersek bu fiyat üzerinden hesap yapılacak demektir. Alttaki gördüğümüz emtiamız ise altındır arkadaşlar. XAU altın ons değerini ifade eder. Yani biz burada dolarla altının onsunu alıyoruz demektir. Ve birim fiyatı da budur. Şimdi arkadaşlar biz kar hesaplamaları yapacağımız zaman neler yapmamız gerekiyor ona bir bakalım.
Burada euro dolar paritesine baktığımızda fiyatının 1,08492 dolar olduğunu görüyoruz. Bu fiyatı temiz bir sayfaya alalım. Bizim bu fiyat değerinin en sağdaki gördüğümüz yer puan kısmımızdır. Arkadaşlar Forex pip hesabı yapılırken bu basamak değerinin hiçbir önemi yoktur ve bundan dolayı bu basamak önemsenmez. Biz de hemen üstüne bir çarpı atalım. Puan kısmının hemen solundaki basamağı ise bizim pip değerimizdir. Bizim için önemli olan burasıdır arkadaşlar. Diyelim ki bizim fiyatımız 3 pip artsın dediğimizde yeni fiyatımız ne olur? Tabii ki de 1,0852 olur. Burada neden noktadan sonraki basamak 4 tane oldu? Çünkü zaten son basamak yani puan basamağı önemli değildi. Genelde analizler ve sinyaller atılırken son basamak söylenmeyebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bizim buradaki fiyatımız 10 pip aşağı düşmüş olsaydı ne olacaktı? Tabii ki de yeni fiyatımız 1,0839 olacaktı. İşte pip mevzusu bu kadar basitti arkadaşlar. Demek ki korkulacak bir şey yokmuş. Hemen diğer paritemiz olan altın ons fiyatımızı da ele alalım. Yoksa o üzülebilir. Altın ons fiyatımız neydi arkadaşlar? 1981,03 dolar. Burada noktadan sonra 2 basamak olması sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Burada da tabii ki son basamak puan basamağıdır. Peki biz puan basamağını ne yapıyorduk? Önemsemiyorduk. O zaman hemen üzerine bir çarpı atalım. Hemen yanındaki basamağımız neydi arkadaşlar? Tabii ki pip basamağımızdı. Kafaları karıştırmıyoruz. Hep mantık aynıdır. Şimdi biz bu fiyatımızın 5 pip düştüğünü farz edersek yeni fiyatımız ne olur? Hemen cevapları bekliyorum. Tabii ki de 1980.5 dolar dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Sizleri tebrik ediyorum. Peki bu fiyatımız 15 pip yükselseydi bu sefer yeni fiyatımız ne olurdu? Tabii ki de 1982.5 dolar olurdu. Sizleri tekrar ve tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar. Pip konusunun da kafanıza oturduğunuzu düşünüyorum. Şimdi hep birlikte Forex'te kazanç hesabı nasıl olur ona bir bakalım. Kazanç hesaplamayı da sizlere çok kolay bir yöntemle aktarayım arkadaşlar. Forex'te kar ve kazanç hesaplamalarının hepsi pip üzerinden yapılır demiştik. Ama bazı arkadaşlarımız bizlere diyecekler ki peki ben yüzde kaç kazandığımı nasıl hesaplayabilirim? Bunu şimdi sizlere 100 kaldıraçta nasıl basitçe hesap yapılır onu anlatayım. Ben burada sizlere matematiksel formülünü göstersem bana diyebilirsiniz ki Ceyhun kardeşim biz demedik mi matematiğimiz kötü diye. Sen bize Ceyhun'dan söylemesi farkıyla anlatsan daha iyi olur diyebilirsiniz. Ben de tabii ki neden olmasın diyerek anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki her kaldıraçta kar hesaplaması farklıdır arkadaşlar. Bundan dolayı ben size 100 kaldıraçtaki kar hesaplamasını anlatıyorum. Ve 10 kaldıraca göre de nasıl uyarlayabiliriz ona da değineceğim. Bizim burada euro dolar paritemiz vardı. Fiyatımızı tekrar buraya alacak olursak. Fiyatımız neydi? 1,08492. Peki ben bu fiyatla alış yaptım. %10 kazanmak için nereden çıkmam gerekiyor? Ne demiştik arkadaşlar? Son basamağın bir önemi yoktu. Tekrar üstüne çarpımızı atalım. Burada bizim için önemli olan ilk iki basamağımızdır. Buradaki ilk iki basamağımız ne arkadaşlar? 10. Bu 10 sayısını getirip pip sayısının üstüne koyduğumuzda biz %10 para kazanıyoruz demektir. O da ne yapar? 1,0859 dolar yapar. Eğer fiyatımız 1,0859 dolar olursa biz bu işlemden %10 para kazanmış oluruz. Bu kadar basitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada anlaşılmayacak bir şey yokmuş. Bu hesaplamayı 3-5 yıl bile Forex piyasasında olan çoğu insan yapamıyor. Ama artık siz onlardan bayağı önde sayılırsınız arkadaşlar. Şimdi pekiştirmek adına örneklerimize devam edelim. Peki biz bu fiyattan %30 kar aldığımızda çıkmak istiyoruz diyelim. O zaman nasıl olacak? Yine ilk iki basamağımız neydi? 10. Biz bu sayıyı 3 ile çarparsak ne olur? 30. Yani. Ve bu sayımız pip değerimize eklersek yeni fiyatımız ne olur?
1,0879 dolar olur. Yani fiyatımız bu değere geldiğinde biz %30 para kazanmış oluruz. Peki diyelim ki %20 zarar ettik. Hep kazanmayacağız sonuçta. Hadi bunu da hesaplayalım. İlk iki rakamımızın sayı değeri neydi? 10. Bu sefer neyle çarpıyoruz arkadaşlar? 2 ile. Yani 20 oldu. Bu sayıyı fiyatımızdan çıkartalım. Yeni fiyatımız ne oluyor? 1,0829 dolar. Demek ki euro dolar paritesinin fiyatı buraya geldiğinde biz %20 zarar etmişiz demektir. Şimdi birlikte diğer işlem çiftimiz olan altın ons grafiğimize de örneklerimize bakalım. Altın ons fiyatımız neydi arkadaşlar? 1981,03 dolardı. Peki burada ilk etapta ne yapıyorduk? Son basamağı hemen görmezden geliyorduk. O zaman üstüne bir çarpı atalım. Bunu hemen yapın ki arkadaşlar kafanız karışmasın. Ardından diyelim ki siz analizlerinizi yaptınız ve bu fiyattan girdiniz ve %40 kazanç gördüğünüzde çıkmak istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tüyünden söylemesi farkını hatırlamaya çalışıyorsunuz. Neydi? İlk iki basamağımızı pip basamağımıza ekliyorduk. Burada ilk iki basamağımız ne arkadaşlar? 19. Bu sayı %10 kazanç için ama biz %40'ını istiyoruz. O zaman bu sayımızı 4 ile çarpalım. O da ne yapar? 76 yapar arkadaşlar. Bunu pip değerimizin üstüne ekleyelim. Tekrar hatırlatıyorum. Buradaki noktalar sizin kafanızı kesinlikle karıştırmasın arkadaşlar. Noktaları ve puanı görmezden gelin lütfen. Evet, eklediğimizde yeni fiyatımız ne oluyor? 1988,6 dolar oluyor arkadaşlar. Demek ki fiyatımız %40 kazanç için bu fiyata gelmesi gerekiyormuş. Bu şekilde arkadaşlar artık sizler de rahat ve basit bir şekilde kar zarar hesaplamaları yapabilirsiniz. Unutmadan sizlere 10 kaldıraçta da küçük bir örnekle nasıl yapıldığını anlatayım. Burada tabii ki işler biraz daha zorlaşacaktır. Çünkü 10 kaldıraçta %10 kazanabilmek için daha çok yol kat etmemiz gerekecektir. Onu da şöyle anlatayım. Pratik olarak şu şekilde yapabilirsiniz. Bu sefer ilk 4 basamağımızı 10'a bölüp hesaplamalar yapabiliriz. Hemen tekrar altın üzerinden gidelim. 10 kaldıraçta %10 için öncelikle 4 basamağımız neydi? 1981 bölü 10 diyelim. Ne çıkıyor? 198,1. Burada da noktayı önemsemiyoruz arkadaşlar. 198 sayısını getirip pip değerini üzerine eklediğimizde yeni fiyatımız ne olur? Tabii ki de fiyatımız 2000,8 dolar olduğundan biz 10 kaldıraçta anca %10 kazanıyoruz demektir. Tabii ki 10 kaldıraçta işler biraz daha yavaştır. Yani az önce kaldıracımız 100 olduğu için ana paramızın 100 katıyla işleme girebiliyorduk. Ama şimdi 10 kaldıraçta ise ana paramızın 10 katı kadar güce sahip olmuş oluyoruz. Tabii ki şu da aklınızın bir köşesinde durmalı. Kaldıracınız az olduğunda da riskimiz daha düşük olacaktır arkadaşlar. Umarım mantığını anlatabilmişimdir. Bu anlattıklarımı bol bol pratikler yapa yapa ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir de birlikte lot hesabı yapalım arkadaşlar. Çevrenizde borsa ile ilgilenenler varsa lot kavramını sürekli duymuşsunuzdur. Peki nedir bu? Forex'te bu kavram kaldıraçlı ortam olduğu için geleneksel borsadan biraz farklıdır. Çünkü burada döviz çiftlerinden yola çıkacak olursak bir lot 100.000 birimi ifade eder. Biz Forex'te işlemlere lot üzerinden gireriz. Yani güzel bir şekilde giriş yapamıyoruz. Bundan dolayı da lot kavramını hesaplanması çok karıştırılan konulardan bir tanesidir. Ama üzülmeyin arkadaşlar, onu da basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Tekrar burada da 100 kaldıraca göre anlatacağım. Mantığını anlamanız yeterli arkadaşlar. Diğer kaldıraç seçeneklerine göre de mantığı anladıktan sonra rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Şimdi sizlere ilk önce lot büyüklüklerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu tabloda gördüğünüz üzere standart lot diye adlandırdığımız lot büyüklüğümüz 1 lotmuş. Mini lot diye adlandırdığımız lot büyüklüğümüz ise 0,1 lotmuş. Mikro lot diye adlandırdığımız lot büyüklüğümüz ise 0,01 lot kadarmış. Şimdi en altta da nano lot büyüklüğü görülmekte ama çoğu aracı kurum bunu sunmamaktadır.
Bundan dolayı orayı göz ardı edebilirsiniz. Genelde arkadaşlar eğer kaldıraç seviyenizi 100 olarak ayarlamayı düşünüyorsanız ilk başta sürekli en küçük lot miktarı olan mikro lotu kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi birlikte lot büyüklükleri ne anlam ifade ediyor ona bir bakalım. Dediğim gibi 100 kaldıraca göre anlatacağım arkadaşlar. Siz de kendi kaldıraç oranınıza göre hesaplarınızı yapabilirsiniz. Döviz çiftlerinde bir lot 100.000 birimi ifade ettiğini söylemiştik. Burada uzun uzun işlem yapabiliriz ama arkadaşlar kafanız karışmasın diye daha basit bir yolla anlatmaya çalışacağım. 100.000 birimi ilk etapta kaldıraç oranımıza bölüyoruz. Yani 100'e böldüğümüzde ne çıkıyor? 1000. Demek ki artık neymiş? Biz bir lot dediğimizde 1000 birim olarak algılayabiliriz demektir. O zaman bir lot yani 1000 birim euro dolar paritemizde işleme girecek olursak ne kadar para yatırmamız gerekir? Fiyatımız çarpı 1000'den o da eşittir 1084 dolar gibi bir meblağ yatırmamız gerekecektir arkadaşlar. Aranızda ilk etapta bu meblağı çok bulan arkadaşlarımız olabilir. Bundan dolayı zaten diğer lot büyüklüklerini aracı kurumunuzda yoksa bile talep edin arkadaşlar. Bu hesabımıza göre biz 0,1 lotla girdiğimizde peki ne kadar para yatırmamız gerekecektir? O da bir lotun onda biri olduğu için 108,4 dolar yatırmamız gerekecektir. Peki biz 0,01 lotla işlem yapmak istiyorsak ne kadar yatırmamız gerekecektir? Bu değerde bir önceki lot miktarının onda biri olduğu için 10,84 dolar yatırmak yeterli olacaktır. Yani lot hesabı da bu kadar basitti arkadaşlar. Bu anlattığım değer döviz çiftleri için geçerlidir. Şimdi bir de en çok trade edilen emtialarımızdan biri olan altın ons üzerinden bir pratik yapalım. Altında bir lot 100 ons büyüklüğü anlamına gelmektedir. Peki biz 100 kaldıraç yapıyorsak ne yapmalıyız? Büyüklüğümüzü kaldıraç oranımıza bölmeliyiz. O da 100 bölü 100'den 1 eder. Yani hemen bir hesaplamamızı yapacak olursak altın ons fiyatımız neydi? 1981 dolardı. 100 kaldıraçta bir lotun büyüklüğü ne ediyor? 1 ediyordu. O zaman direkt fiyatımızla 1'i çarptığımızda ne olur? 1981 dolar olur. O zaman neymiş? Altın işlemi yapacak olursak bir lot zaten fiyatın ta kendisi anlamına geliyormuş. Peki biz 0,1 lotla altın işlemine girmek istesek ne olur? Tabii ki de 10'a böldüğümüzde 198,1 dolar olacaktır. Yani biz 0,1 lotla şu anki fiyattan işleme girersek 198 dolar kadar bir para yatırmamız gerekecektir. Peki biz altın işlemine 0,01 lotla işleme girersek ne kadar bir meblağ yatırmamız gerekir? Onu da 19,81 dolar olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu değerler şimdiki durumdur. Siz bu videoyu izlediğinizde bu fiyatlar çoktan değişmiş olacaktır. Şimdiki haline göre siz de hesaplamalarda bulunabilirsiniz. Tabii ki çoğu arkadaşımız her işleme girdiğinde bunları hesaplamıyor. Burada biraz akılcı bir işlem yapılabilir. Her işleme girdiğinizde en küçük değerle girip ondan sonra lot miktarınızı büyütebilirsiniz. Çünkü Forex'te birçok parite ve emtia vardır. Bunların hepsine tek tek hesaplamak tabii ki size zor gelebilir. Bundan dolayı ilk etapta demo hesapta işlem yapacağınız çiftler üzerinden bol bol denemeler yapın ve orada görün arkadaşlar. Demo hesabın önemini bir kez daha karşımıza çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu kadar konuya değindiysek kaldıraç oranlarımızın önemi konusuna da değinmemiz gerekecektir. Tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki siz de buraya kadar sağlam geldiyseniz sizleri de tebrik ederim. Ama bu videoyu birkaç kere tekrar etmenizi öneririm. Anlamadığınız yerlerde videoyu yavaşlatılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim kaldıraç oranlarımıza ve taktiklerimize. Forex'in kaldıraçlı bir piyasa olduğunu zaten sizlere söylemiştik. Burada yönettiğimiz paraya göre kaldıraç oranlarımızı kontrol etmemiz gerekmektedir. Günümüzden örnek verecek olursak genelde biz eğer bir bankanın veya bir kurumun fon yönetim işleriyle ilgileniyorsak burada tabii ki de yönettiğimiz para büyük olacaktır. Aslında herkes risk alabileceği ölçüde kaldıraç kullanmalıdır.
Genelde küçük yatırımcılar 100 kaldıraç kullanmaktadır ama bu oran aslında gayet yüksek bir orandır arkadaşlar. Peki burada akıllara bir soru gelebilir. Peki biz neden bu oranı kullanıyoruz? Çünkü 100 dolar ya da 1000 dolar gibi meblağlarla bu piyasaya giriş yaptığımız için. Normal şartlar altında bu bakiye bu piyasa için çok düşüktür. Biz de bu piyasada rekabete girip payımızı almak istiyoruz. Örneğin 1000 dolarımızı 100 kaldıraca sokuyoruz ki sanki 100 bin dolarımız varmış gibi işlem yapalım ve paramızı kazanalım. Tabii ki kaldıraç oranımız yükseldikçe riskimiz artacaktır. Çünkü artık 100 bin doları yönettiğimizi düşünmemiz gerekir. Ve tabii ki de kazancınız da kaybınız da ona göre olur. Bu piyasada genelde bankalar ve kurumsal firmalar milyon dolarlar işlem yaptıkları için neredeyse en fazla 3 kaldıraç kullanmaktadır. Bazı durumlarda da 5 kaldıraca kadar çıkma ihtimalleri vardır. Ama tabii ki bu şirketler milyon dolarlar yönettiği için fazla riske girmemelidirler. Şimdi burada sizinle beraber bir risk tablosu oluşturalım. Eğer arkadaşlar sizler 1000 dolar ve aşağısında işlem yapacaksanız 100 kaldıraç kullanabilirsiniz. Burada bir parantez açmak gerekirse 100 kaldıracın üstü bence artık kumara girer arkadaşlar. Parantezimizi kapayalım. Eğer 1000 dolar ve 5000 dolar arasında işlem yapacaksanız 25 kaldıraç size uygun olabilir. Eğer 5000 dolar ve üzerinde işlem yapacaksanız 10 kaldıraç ve aşağısını kullanabilirsiniz. Sizler de kendinize uygun kaldıraç oranlarını demo hesaplarda deneyebilirsiniz. Denerken şuna dikkat edin arkadaşlar. Olabildiğince stresten uzak bir işlem yapma mantığı gütmenizi tavsiye ederim. Çünkü stres ve kötü psikoloji size her zaman para kaybettirir. İşlemlerde yüksek kaldıraçtaki zararlarınız sizi mental olarak yorabilir. Zaten bundan dolayı da ülkemizde 10 kaldıraç ve üzerine izin verilmemektedir arkadaşlar. Umarım sizler için bilgilendirici ve faydalı bir ders olmuştur. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici olabilmişimdir. YouTube'da bizim için abone olmanız, yorum yapmanız ve videolarımızı beğenmeniz çok önemli. Tıklayan elleriniz dert görmesin. Bu dersimiz ücretli eğitimimizin bir kısmıdır. Forex dünyasında ciddi bir yatırımcı olmak istiyorsanız ve kimseye bağlı kalmadan maaş alıyormuş gibi sabit gelir elde etmek isterseniz bu videonun açıklama bölümünde yer alan Forex Trader eğitimimize ulaşabilirsiniz. Bu eğitimin içeriğinde Forex dünyasında yaşadığım tecrübeleri ve kaybettiğim paraların sebeplerini, aynı zamanda piyasanın en püf noktalarını, en dikkat edilmesi gereken yerleri ve bütün bunlarla birlikte en kazançlı al-sat stratejilerini, kendi uyguladığım formülleri ve taktikleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda eğitimi satın alan arkadaşlarla birlikte sürekli fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Eğer sizler de yaptığımız kazançları, günlük paylaştığımız haber ve analizleri görmek isterseniz açıklama bölümünde yer alan Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Belki de şu anda hala çok şeyi kaybediyorsunuzdur. Unutmayın arkadaşlar, bizimle olmadan da kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşçakalın. Ceyhun söyledi, hadi karar verin. Hadi aklını kullan, bize de kulak ver. Ceyhun'dan söylemesi, dinlersen tüyolara ve de bak uyarsan kazanırsın böyle kesin. O güzel zamanını bizle geçir, yok olur hayatının kötü lekesi. Çok zor şansın bize gelmemesi, karar ver Ceyhun'dan söylemesi.